Merhaba. Bugün sizlere Forex'i anlatacağız. Forex nedir? Forex piyasalarının temel çalışma ilkeleri nelerdir? Forex'te nasıl para kazanılır ve en önemlisi Forex'te nasıl para kaybedilir? Bunları size kısaca açıklayacağız. Forex denince internette birçok reklamı, birçok uydurma hikayesi var. İşte Forex'ten 2 ayda 200 bin dolar kazandı. Forex'ten zengin oldu. İşte Forex'ten nasıl krallar gibi yaşıyorum gibi. Teorik olarak Forex'te paranızı 2'ye 3'e katlamak mümkün ve bu çok kolay. Ancak size söylenmeyen ve elbette reklamı yapılmayan şey ise şu: Forex'te paranızın tamamını kaybetmek de bir o kadar kolay ve çok olası ki zaten bu piyasaya giren insanların çok büyük bir çoğunluğu da parasının tamamını kaybederek piyasadan çekilmek zorunda kalıyorlar. Öncelikle Forex nedir? Forex, Foreign Exchange kelimelerinin kısaltması. Farklı para birimlerini birbirleri arasında alıp satabildiğimiz piyasalara Forex piyasaları denir. Ki zaten böyle tanım yapınca da bildiğimiz döviz bürolarıyla aynı şey gibi oluyor ki zaten aynı şey mantıkta. Eskiden de zaten limanlarda döviz bürolarına Forex denirdi. Foreign Exchange denirdi. FX piyasaları da bununla aynı şey. Farkı nedir ve bu kadar öne çıkmasının sebebi nedir? Şimdi klasik döviz bürolarında belli başlı döviz çiftlerine ulaşabilirsiniz. Ama Forex'te yani hemen hemen her döviz çiftine ulaşabilirsiniz. Örneğin siz Meksika pesosunun yükseleceğine inanıyorsanız, Meksika pesosunun hani yükseleceğine dair bir analiz yaptınız, bir duyum aldınız, bir tüyonuz var. Bir şekilde Meksika pesosuna yatırım yapmak istiyorsunuz. İşte Türkiye'de Meksika pesosu alıp satabileceğiniz bir döviz bürosu bulmanız çok zor. Ancak FX piyasalarında bunu yapabilirsiniz. Bunun haricinde Yeni Zelanda doları, işte Güney Afrika randı gibi birçok farklı para birimine erişiminiz olur FX piyasalarında. Tabii bu para birimlerine erişirken de çok daha uygun fiyatlarla, çok daha düşük spread oranlarıyla erişirsiniz. Spread dediğimiz şey de aslında alım-satım fiyatları arasındaki farktır. Böyle olunca da yani çok daha karlı alım-satım yapabiliyorsunuz. FX piyasalarının bir diğer avantajı çift yönlü işlem yapabilme olanağıdır. Yani siz doların yükselişine de düşüşüne de para yatırabiliyorsunuz ki maalesef bu özellik yanlış anlaşılmalara yol açıyor. Yani kumar gibi anlaşılıyor. Bahis yatırıyormuş gibi. Sanki dövizin yükselişine bahis yatırıyorum veya düşüşüne bahis yatırıyorum gibi anlaşılıyor. Hani bu bahis düşüncesi yanlış. Bu bir kumar mantığıyla değil, ekonomi mantığıyla çalışıyor. Anlaması hani biraz zor olabilir. Yani bir doların yükseleceğine inanıp bir döviz bürosundan dolar alırsınız. Dolara yatırım yapmış olursunuz. Bu kolay. Peki doların düşeceği zaman nasıl yatırım yapabiliyorsunuz? Hani Türkiye için bu dolar almamak şeklinde olur veya Amerika Birleşik Devletleri'nde bir vatandaşı düşünün. Oradan bir insan da gidip Türk lirası satın alırsa işte bu da tersine işlemdir. Dolar Türk lirası pozisyonunda kısa pozisyon açmak denir buna. Satış yapmak denir buna FX tabirleriyle. Yani aslında çok farklı bir şey değil ama hani böyle uzun pozisyon, kısa pozisyon yani doların düşüşüne para yatırmak veya grafiğin yükselişine, düşüşüne para yatırmak denince bahis gibi anlaşılıyor. Kesinlikle bahis değil yani. Para birimleri birbirleri arasında convertible olunca böyle de bir imkan oluyor. Bunun haricinde emirleri bir terminal aracılığıyla iletirsiniz piyasaya ki bu da çok büyük bir kolaylıktır ve sizlere çok büyük avantaj sağlar. Nedir bu sağladığı avantajlar? Bir grafikler üzerinden çok daha net görebilirsiniz olayı. Tabii grafikleri öncelikle bir okumayı bilmeniz gerekir. Sistemi kullanmayı bilmeniz gerekir. Bundan sonra grafikler aracılığıyla çok daha net görebilirsiniz durumu. Çok daha net kararlar alabilirsiniz. Kararlarınızı aldıktan sonra da çok daha komplike emirler verebilirsiniz. Yani şu seviyeye gelince al, bu seviyeye gelince sat. Bu kadar düşerse pozisyonumu kapat, zararımı durdur. Veya bu pozisyona geldiğinde tamam bu kadar kar bana yeter, burada karımı al, pozisyonumu kapat gibi otomatik emirler de verebilirsiniz ki bu bekleyen emirleri mutlaka öğrenin ve verin. Çünkü sizin zararınızı durduran veya karınızı almanızı sağlayan şeyler bu emirlerdir. Platform olarak da ülkemizde genelde MetaTrader 4 platformu kullanılır. MetaTrader platformu kullanılır. Bu MetaTrader platformu nasıl bir şey? Bildiğimiz bir bilgisayar programı. Bilgisayarınızda aracılığıyla internet bağlantısıyla kurduğunuz, grafikler üzerinden işlem yapabildiğiniz bir program ki bunu da mutlaka öğrenmeniz gerekir. Tabii bunun gelişen teknolojiyle birlikte tablet ve telefon versiyonları da mevcut. Peki bütün bu özellikleri saydık ve bunların hepsi aslında güzel şeyler. Yani evet, birçok para birimine erişebiliyorum. Bu iyi bir şey. Düşük spread oranlarıyla işlem yapıyorum. Ucuza alıp satabiliyorum. Bu da iyi bir şey. Çok komplike emirler verebiliyorum ki böylelikle yani zararımı durdurabiliyorum. Belli bir seviyede karı alabiliyorum. Kontrolü sağlayabiliyorum. Bu da çok güzel bir şey. Peki bunu riskli yapan şey nedir? İşte bu özellikle sizleri zengin etme vaadiyle aslında bütün paranızı kaybetmenize yol açan özellik kaldıraçtır.
Kaldıraç finansal piyasalarda aslında çok kullanılan bir özelliktir. Sadece FX piyasasına özgü değildir. Bankalarda işlem yaparken, profesyonel işlemlerini yaparken döviz pozisyonlarını hedge etmek için kaldıraçlı işlemler yaparlar ki bankaların kullandığı kaldıraç oranları hani en fazla 1'e 20'dir. 1'e 100 kaldıraçtır FX piyasalarında genel kabul gören kaldıraç ki profesyoneller bile bu kadar yüksek bir kaldıracı kullanmıyor. Peki nedir bu 1'e 100 kaldıraç? 1'e 100 kaldıracı hani bir çarpan gibi düşünebilirsiniz. Paranızı 100 ile çarpmış gibi düşünüyorsunuz. 1'e 100 kaldıraçla siz 1000 dolarla bu piyasaya girdiğinizde 1'e 100 kaldıraçla ne oldu? 100 bin dolar. Siz 100 bin doları olan bir yatırımcı gibi pozisyon açmaya başladınız. 100 bin dolarlık pozisyonlar açmaya başladınız ki 100 bin doları olan bir insan gibi para kazanmaya başladınız. Bu güzel bir şey. Yani 100 bin dolar çok kolaylıkla paranızı buradan katlayabilirsiniz. Ama sorun şurada. Aynı şekilde siz 100 bin doları olan bir insan gibi para kaybetmeye başlıyorsunuz ve sizin kaybedebilecek bir paranız yok. Sizin paranız 1000 dolardı ve siz 100 bin dolarla bir pozisyon açtınız. Artık siz %1 zarar ettiğinizde pozisyonunuzun tamamı kapanır. Ve kapanır. Negatife düşmez. Yani hani sonradan yükselse bile paramı kurtarırım, zararımı kurtarırım yok. Yani sıfır olduğu zaman hesabınızdaki pozisyon otomatik olarak kapanır ve siz bu zararı kabul etmek zorundasınızdır. Ondan sonra istediği kadar yükselsin veya hani düşüşe para yatırdıysanız istediği kadar düşsün. Sizin tahmininiz istediği kadar doğru çıksın. Siz %1'lik bir geride kaldığınız, terste kaldığınız için pozisyonunuz kapanmıştır ve artık paranız kalmadığı için hiçbir pozisyon açıp kapayamazsınız ve zararı kabul etmiş olursunuz. İşte bu nedenlerle yüksek riskli işlemlerdir FX işlemleri ve teminatınızı korumayı, teminatınızı kullanmayı çok iyi bilmeniz gerekir ve bu sizlere anlattığımız sofistike emirleri çok iyi kullanmayı öğrenmeniz gerekir. Diğer videolarımızda zaten bunlara detaylarıyla değineceğiz ancak bilmeniz gereken şeyler bunlar. Burada FX piyasalarında swaplardan da bahsetmek gerekir. Swap nedir? Gecelik katlanmakla yükümlü olduğumuz faiz yükümlülüğüdür veya faiz getirisidir. Örneğin siz dolar Türk lirasında doların yükseleceğini düşünüyorsunuz ki evet uzun dönemde bu doların yükseleceği çok da büyük bir fikir değil. Evet hepimiz biliyoruz. 1'e 10 kaldıraçı olunca siz bu parayı yatırarak zengin olma fikrine kapılabilirsiniz ki bu çok saçma olur. Çünkü gecelik ödemeniz gereken bir swap maliyeti var. Çünkü Türk lirasının belli bir faiz getirisi var ve siz dolar alarak bu faiz getirisinden vazgeçmiş oluyorsunuz. Türk lirasının faiz getirisinden vazgeçerek dolar aldığınız için her gece ödemekle yükümlü olduğunuz bir swap getirisi olacaktır ve bu swap getirisi nedeniyle pozisyon tutmak maliyetli hale gelecektir. Yani nasıl olsa dolar yükselecek deyip erkenden bir dolar Türk lirasında long pozisyon açmanız sizin için faydalı olmayacaktır. Hani sonradan elbette yükselecek dolar ama bu yükselişi beklerken sizin paranız hem ters pozisyonda kaldığınız için piyasa hareketinden dolayı zarar edecektir. Hem de gecelik olarak bir swap'tan zarar edecek. Aynı şekilde bunun tersinde de dolar Türk lirasında Türk lirasına yatırım yaptığınızda Türk lirasının faiz getirisinden de yararlanacaksınız. Bu da size pozitif swap olarak yansıyacak ve siz dolar Türk lirasında shortladığınız için yani Türk lirasına yatırım yaptığınız için gecelik bir swap getirisi elde edeceksiniz. Bu da size bir artı olarak yansıyacak. Hani bu şekilde pozisyonunuzu elinizde tutmak, uzun süre elinizde tutmak sizin için karlı olabilir. Ama tabii burada da doların çok fazla yükselmemesi gerekir ki dolar yükseldiğinde sizin bütün swap getirinizi siler. Tabii bu swap getirisi götürüsü dediğim şeyleri de mutlaka terminalinizden kontrol etmeniz gerekir. Çünkü güncel olarak değiştirir bu değerler ve aracı kurumunuza göre de değişir. Bunları terminalinizden kontrol edebilirsiniz. Birçok para biriminde her iki yönde de swap maliyeti vardır. Her iki yönde de eksidir. Bir yönde daha negatiftir, bir yönde daha az negatiftir. Türk lirasında genel olan şey Türk lirasını tutmak. Pozitif swap'tır yani swap getirisi elde edersiniz. Türk lirası satarsanız swap ödemek durumunda kalırsınız. Bu kaldıraç oranları peki ülkemizde ne? Ülkemizde durum ne? Ülkemizde forex işlemlerinin yasal altyapısı zaten çok uzun bir süredir vardı. Çok uzun bir süredir SPK denetiminde birçok aracı kurum böyle işlemler yapıyorlardı. Ancak 2017 yılında yeni tedbirler geldi ve birçok tedbirlerle aslında yatırımcılar korundu. Nedir bunlar işte? 1'e 100 olan kaldıraç oranlarının 1'e 10'la sınırlandırılması, belli bir eğitim almayan, belli bir süre deneme hesabı açık tutmayan kişilerin işlemlerinin kısıtlanması, hesap açmasının engellenmesi gibi birçok yeni tedbir geldi ve aslında aracı kurumlarında bu konuda birçok yükümlülükleri var. Böyle olunca bazı yatırımcılar kaçtılar. Bazı yatırımcılar yurt dışındaki şirketlere gittiler ki bunların hepsi de muhtemelen paralarını kaybettiler. Bunlara ait bir istatistik göremiyoruz. Ama insanların para kaybettiğini nasıl bu kadar kesin söyleyebiliyoruz? Gene SPK mevzuatı gereğince bu Türkiye'deki SPK denetimli aracı kurumlar
hesaplarının kar ve zarar oranlarını açıklamak zorundalar. SPK denetimindeki herhangi bir şirketin internet sitesine girdiğinizde zaten bu oranları göreceksiniz. Genel olarak en iyi oran %25'i %75 şeklinde. Yani %25 hesap kârdayken %75 hesap zararda. Hatta bunun hesaplanmasında şöyle çeyreklik olarak yapıldığı için, yani birinci çeyrekte siz zarar ettiniz ve paranızın tamamını kaybettiyseniz ikinci çeyreğin istatistiklerinde piyasadan silinmiş olduğunuz için gözükmüyorsunuz. Yani böyle olduğunu düşünürsek çok daha yüksek bir şekilde kaybetme oranları var. Böyle kaybetme oranları yüksek olunca ne oluyor? Yani birçok kesimin dikkatini çekiyorsunuz. Birçok kesimin ilgisini çekiyor bu para. Siz muhtemelen parasının tamamını kaybedecek bir FX yatırımcısınız ve böyle olunca da bu online kasino şirketleri FX şirketi adı altında, aracı kuruluş adı altında şirketler kurdular ve bu şirketlerle size bazı pozisyonlar açtırdılar ki bu açılan pozisyonlarda verdiğiniz emirlerin hiçbiri piyasaya iletilmedi. Böyle olunca da sizin zarar etmeniz, ki paranızı kaybetmeniz durumunda, ki olası olan budur. Bu şartlar altında kaybetmeniz çok olasıdır. Böyle olunca da bu şirketler kar elde etmeye başladılar ve bu şekilde birçok FX şirketi ortaya çıktı. Aracı kurum seçerken birçok konuya dikkat etmeniz gerekir. Hani yetki seviyesi nedir, market maker mı, size karşı pozisyonu var mı, aranızda çıkar çatışması var mı gibi birçok konuya dikkat etmeniz gerekir ama öncelikle aracı kurumunuz gerçekten bir finansal kuruluş mu yoksa bir online kasino şirketi mi, bundan emin olmanız gerekir. Tekrar ve tekrar söylemekte fayda var ki FX piyasaları çok yüksek riskli piyasalardır ve muhtemelen paranızın tamamını kaybedeceğiniz piyasalardır. Böyle bir piyasada işlem yapmak isterseniz, pozisyon açmak isterseniz elbette ki açabilirsiniz. Ve elbette ki buradan para da kazanabilirsiniz. Bu teorik olarak çok mümkün ve çok yüksek paralar kazanabilirsiniz. Ama risk bu ve birçok insan burada başarısız oluyor. Size bu konuda hani internet ortamında tavsiye almayın. Tavsiye vermek zaten doğru değil ama en azından aracı kurumunuzu seçerken mutlaka Türkiye içinde kalmanızı tavsiye etmek zorundayız. Çünkü Türkiye dediğim gibi şu an 1'e 10 kaldıraç oranıyla ve SPK denetiminde olmasıyla birlikte çok öne geçmiş durumda ve çok daha güvenli bir yer. Hani 1'e 100 kaldıraç gibi belki 2 günde bir tekne alamayacaksınız ama artık bir tekne almak için de bir yıl bekleyin. Yani bu kadar hemen zengin olmak zorunda da değilsiniz. Çünkü çok yüksek riskli piyasa ve 1'e 100 kaldıraç profesyoneller için bile çok yüksek bir kaldıraçtır. Ki siz bu piyasaya girecek bir amatör olarak 1'e 100 kaldıraçla işlem yaparsanız eninde sonunda bu parayı kaybedeceksiniz. O nedenle mümkünse Türkiye'de kalın ve kaybetmeyi göze almadığınız bir parayı kesinlikle piyasaya yatırmayın. Bu videoda sizlere Forex'in ne olduğunu anlattık ve Forex piyasalarının temel çalışma mantığını basitçe ortaya koyduk. Risklerin üzerinde özellikle durduk ama gene de bu risklere rağmen Forex piyasasında yatırım yapacaksanız, bu Forex piyasasında pozisyon açacaksanız ihtiyacınız olacak birçok bilgiye diğer videolarımızda da ulaşabilirsiniz. Özellikle terminal nasıl kullanılır, farklı emir türleri nelerdir, aracı kurum nasıl seçilmelidir gibi konulara diğer videolarımızda mutlaka ulaşın. Bunun haricinde sormak istediğiniz sorular varsa yorumlarda belirtirseniz diğer videolarda özellikle bu konuların üzerinde durur. Eklememizi istediğiniz bir şey varsa mutlaka ekleriz. Farklı risk seviyelerinde, farklı getiri düzeylerinde para kazanmak isterseniz varantlar, opsiyonlar gibi daha birçok piyasa aracı var ve bu piyasa araçlarıyla ilgili bilgileri de gene videolarımızda takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere.